Evet sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Uzun zamandır sohbet videosu yapmamıştık. Biliyorsunuz rüyalar serisine başladık ve rüyaların gizemli dünyasına doğru böyle yavaş yavaş bir giriş yapıyoruz. Gittikçe derinlere doğru inmeye hazırlanıyoruz. Rüyaların içindeki gizemleri hep birlikte çözeceğiz inşallah ve bu serinin devamı sizin destek ve taleplerinize bağlı olacak deyip hemen bugünün video konusuna geçmek istiyorum. Like and subscribe. Şimdi geçen gün bir dostumuz, bir takipçimiz yazmış. Demiş ki, ya siz böyle, yani siz derken beni kastetmiyor yalnızca, bu motivasyon videoları çeken bütün arkadaşları, işte kişisel gelişimdir, spiritüel konulardır falan, bilinçaltıdır ve böyle motive edici videolardır. İşte bunları çeken herkes için söylüyor bunu anladığım kadarıyla. Dedi ki, yani mesaj atmış, demiş ki siz bu motivasyon videolarını çekecek motivasyonu nereden buluyorsunuz diye sormuş. Şimdi dışarıdan bakıldığı zaman mesela bu tarz videolar çeken insanların çok enerjik, çok motive, çok yüksek bir moral seviyesine sahip olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ya bu insanlar bizi motive etmeye çalışıyorlar ama ne güzel ya, hayat da bunlara güzel. Demek ki bunların hayatları yolunda, her şeyleri yolunda. Hiçbir sıkıntıları yok ki bu şekilde motive edecek gücü kendilerinde, enerjiyi kendilerinde buluyorlar gibi bir düşünce hakim anladığım kadarıyla arkadaşlar. Ve bu videoyu bu yüzden çekmek istedim açıkçası. Şimdi bu tarz videolar çeken insanlar böyle havuzlu villalarında oturup buzlu viskilerini içerken, ya ben bir video çekeyim, bak ben ne güzel bir hayat yaşıyorum, insanlar da bunu yaşasın gibi bir yerden elbette ki bakmıyorlar. Hiçbirimiz bakmıyoruz ki çoğunluğu zaten emin olun hayatı birçok insana göre daha zor. Zorluklar herkeste var. Yani tabii ki bunun bir kıyaslaması olmaz ancak birçoğumuzdan daha zorlu hayatlar yaşayıp aslında oradan çıkmış insanlar, ya bu kadar zorluk yaşayıp, bu kadar sıkıntı yaşayıp nasıl bu kadar yüksek bir enerjiye sahip olabilir ki insan diye düşünebilirsiniz sevgili dostlar. Burada ne var biliyor musunuz? Burada şu var. Olaylara nasıl baktığınız, hangi pencereden baktığınız önemli. Ben de dahil eminim bu işi yapan birçok arkadaşım çok büyük sıkıntılar yaşamışlardır. Ve bu sıkıntılara belki ilk başlarda, ilk yaşadıklarında, şimdi ben kendimden örnek vereyim. Bu şekilde ilerlersek daha anlaşılır olabileceğini düşünüyorum. Şimdi olay geliyor başınıza ve bazen zincirleme üst üste oluyor bunların hepsi ve baş edemeyeceğinizi düşünüyorsunuz, altından kalkamayacağınızı düşünüyorsunuz. Olay olurken olaya bakış açısı bize bunu düşündüren şey aslında. Yani olaya nasıl baktığınız çok önemli. Pozitif enerjiye sahip insanlar, yalnızca motivasyon videoları ya da kişisel gelişim videoları çeken insanlardan bahsetmiyorum. Etrafınıza baktığınız zaman enerjisi çok yüksek insanlar gördüğünüzde bu insanların aslında çok büyük zorluklardan gelmiş olacağını görürsünüz. Araştırdığınızda altını gerçekten büyük sıkıntılar yaşadıklarını ve oralardan aslında çıkıp geldiklerini görürsünüz. Şimdi bu insanlarla sizin aranızdaki fark şu. Bakın, hepimiz insanız. Hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz. Bazen dediğim gibi, hatta bazen bu tarz insanlar, ya işte keşke onun yerinde olsam, ne kadar güzel yüksek bir enerjisi var, kim bilir hayatı nasıldır diye düşündüğünüz İnsanlar bazen sizden çok daha büyük sıkıntılar çekmiş olabiliyorlar. Yani demek istediğim aslında o kadar da imrenilecek hayatları olmayabiliyor çoğunun. Ama bir yerden sonra işte
İnsanın böyle bir farkındalık, aydınlanma dönemi oluyor ya arkadaşlar. İşte o noktada olaya bakış açınızı değiştirip başka bir pencereden bakmaya başlıyorsunuz. Aradaki tek fark bu. Yaşanan olaylar aynı, sıkıntılar aynı, herkesin hayatında sıkıntı var. Ama enerjisini yüksek tutmayı başaran insanların sırrı olaya bakış açısını değiştiriyor. Çünkü bakıyor ki dar bir pencereden bakmak ya da olumsuz tarafından bakmak bir şey kazandırmayacak. O noktada bir karar vermesi gerekiyor insanın. Başınıza bir şeyler geldi, üst üste oldu her şey. Felaketler yaşadınız, şu oldu, bu oldu. Tamam. Elbette ki şunu dediğinizde duyar gibiyim. Ya bunun olumlu, mesela öyle bir şey yaşadım ki bunu olumlu taraftan nasıl bakabilirim? Hep ne diyoruz? Evren bir dualitedir. Her şeyin zıttı varsa o zaman o olayın olumlu tarafından bakma durumunuz da var. Böyle bir ihtimal de var. Neden olumsuz tarafa bakmaya odaklanıyorsunuz? Orayı bulmaya çalışın. Bu şey gibi, bir binanın 2 giriş kapısı olması gibi bir şey. Siz hep binanın ön kapısından girdiğiniz için arkasındaki kapıyı göremeyebilirsiniz. Ya da onu belki o zamana kadar fark edemiyor olabilirsiniz. Şimdi son zamanlarda bir videolara sardım. Arkadaşlar bu terk edilmiş yerlere gidip geziyor ya arkadaşlarımız. Böyle terk edilmiş işte hastaneler, köşkler falan. Bu tarz videolara sardım. Onları seyrediyorum. Çok da keyifli, çok da eğlenceli oluyor. Şimdi o videolarda bakıyorum. Ön kapıdan girmeye çalışıyorlar. Tabii ki ön kapı zincirli, kilitli. Nasıl girecek? Yani güvenli de bir şekilde girmesi gerekiyor içeri. Çünkü çekim yapacak içeride, çıkacak. Yani amaç bu. Hani içeri girme amacı bu. Ama ben ön kapıdan giremedim deyip pes etmiyor. Kafaya takmış, oraya girecek çünkü. Arka tarafa dolanıyor. Arka taraftan mutlaka bir giriş buluyor. Yani bir kapı. Kapıdan giriyor. Açık kalan bir kapı. Şimdi bu örneği niye verdim? Her olayın 2 türlü bakışı var arkadaşlar. 2 yönü var. Bakın her olayın, istisnasız her olayın. Şunu demeyin. Ben bu olaya iyi tarafından nasıl bakacağım? Nasıl bakabilirim? Bunlar bahane arkadaşlar. Bunlar bizim beynimizin bize oynadığı oyunlar. Bunu siz bulacaksınız. Düşündüğünüz zaman üzerinde buluyorsunuz. Bir örnek verelim. Çok istediğiniz bir yere gidemediniz. Yurt dışında okumak istiyordunuz, okuyamadınız, gidemediniz. Şimdi kötü tarafından bakıyorsunuz değil mi? İşte imkanım yoktu, param yoktu, ne bileyim kazanamadım, işte orada nasıl yaşayacaktım, ailem göndermedi. Bunlar kötü olan tarafları. Bir de iyi tarafından bakın. Belki sizin için başka bir fırsat var. Örnek veriyorum şu anda. Belki sizin için çok farklı bir plan var. Belki oraya gitmek size iyi gelmeyecekti. Yani bu açılardan bakmayı öğrenirseniz hayatta arkadaşlar, olaylar sizde herhangi bir duygu yaratamaz. Zaten olayı sizin için çekilmez yapan şey sizde yarattığı duygudur. Bakın bir olay olur. Olay olaydır. Tamam mı? Yani bir olay olmuş. O olay sizde nasıl bir duygu yaratıyor? Aslında olayın kendisi sizi etkilemez. Olayın sizde yarattığı duygu sizi etkiler. Eğer olaya, şimdi şöyle düşünün, farklı 4-5 tane pencere var yan yana. Tamam mı? İlki sevgi, ikincisi korku, üçüncüsü endişe, dördüncüsü kaygı, beşincisi de öfke diyelim. Şu an sıralamamı hatırlayamam birazdan. O yüzden arkadaşlar affedin eğer karıştırırsam. Şimdi bir olay oluyor ve siz pencereden o olaya bakacaksınız. Eğer sevgi penceresinden bakarsanız olayın sevgiyle ilgili kısmını görürsünüz. Sizde o yaşanmış olay sizde sevgi duygusunu uyandırır. Geçin kenara neydi? Sevgi, korkuydu sanırım. İkinci pencere korku penceresi. Eğer siz korku penceresinden bakarsanız o olay sizde korku duygusunu yaratır. Geçtik yan tarafa. Endişe, kaygı. Eğer siz de olaya kaygı penceresinden bakarsanız sizde yarattığı duygu tam olarak kaygı olacaktır.
öfke penceresinden bakarsanız sizi öfkelendirecektir. Nereden baktığınıza bağlı. Bakın şunu demeyin lütfen. Yani yorumlar bölümüne elbette ki yorumlarınızı yazın. Merak ediyorum, tabii ki önemsiyorum arkadaşlar. Şunu demeyin yani. Ya işte ben buraya olumlu bir taraftan bakamam bu olaya. Bu olayın olumlu bir tarafı yok. Bunu demeyin arkadaşlar. En azından deneyin ya. Yani hemen itiraz etmeden önce bir deneyin. Olaylar bizde, bakın tekrar ediyorum. Olaylar bizi etkilemez. Olayların bizde yarattığı duygular bizi etkiler. Eğer siz bir olayın sizi etkilemesini istemiyorsanız, buna kendinizi kapatıyorsanız, yani ben çok hassas bir insanım, her şeyden etkileniyorum, bundan etkilenmek istemiyorum diyorsanız, o zaman o olayın sizde herhangi bir duygu yaratmamasını sağlamalısınız. Yani bu da mümkün değil. Bizler insanız. Elbette ki bir duygu yaratacak ama illaki bir duygu yaratacaksa o zaman o yarattığı duygu pozitif olursa siz buna izin verirseniz pozitif duygu yaratacaktır. Negatife izin verirseniz negatif duygu yaratacaktır. Yani bu tamamen sizin kontrolünüzde olan bir durum. Elbette ki burada konuşmak çok kolay diye düşündüğünüzü biliyorum. Ama arkadaşlar bunların hepsi yaşanmış, deneyimlenmiş, test edilmiş, süzgeçten geçirilmiş bilgiler. Geçen gün Sayın Hakan Fidan çok güzel bir laf etti. Bir videosunda, bir Reels videosuydu sanırım. Şöyle bir laf etti. Dedi ki insan ömrü ortalama, yani maksimum hadi 70 yıl. Tamam mı? 70-80 yıl diyelim. Evet, 70-80 yıl süremiz var. Bir şeyleri öğrenmek, tecrübe etmek için. Ama daha önceden bu işi yaşamış insanlar varsa onların tecrübelerinden yararlanarak öğrenme süremizi kısaltmak varken neden bütün ömrümüzü bir şeyleri öğrenmekle geçirelim ki? Yani özetleyecek olursak arkadaşlar, toparlayacak olursak bazı insanlara imreniyor olabilirsiniz. Ne kadar güzel bir hayat yaşıyor. Ben de onun gibi yaşamak istiyorum. Keşke onun gibi olsam. Enerjim yüksek olsa diyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ancak bilmeniz gereken şey o insanların da en az sizinki kadar zorlu hayatlar yaşadığı ve bunun neticesinde eğer bir şeylere uyanabildilerse, ki siz onların enerjisine imrendiğinize göre uyanmış olmaları gerekiyor. Rol değildir bu. İçten gelen samimi bir şeydir çoğunlukla. Rol olsa anlarsınız zaten. O zaman arkadaşlar olaylara bakış açısını değiştirdiklerini düşünün o insanları ve bunu siz de yapabilirsiniz. Bunlar NLP'nin konuları aslında. Yani beynin düşünce kalıplarını değiştirmek, meta kalıplar. Bunu yapabildiğimiz zaman, en azından deneyebildiğimiz zaman arkadaşlar hayatımızda ciddi anlamda değişiklikler mutlaka olacaktır. Şimdi neden bu konuyu açıklama gereği duydum arkadaşlar? Çünkü ben bir şeyleri anlatırken burada, mesela size videolar hazırlarken her şey böyle lay lay lommuş, hayat çok güzelmiş, işte istediğiniz her şeyi elde edebilirsiniz, harika bir hayat yaşamanız mümkün, yeter ki isteyin diyoruz ama bunu detaylandırmak lazım. Yani sadece burada gaza getirip size işte biliyor musunuz her şeyi elde etmenin bir yolu ve yöntemi var, İşte şimdi size onu söyleyeceğim, bir de oraya başlık atıp şok olacaksınız, hayatınız değişecek falan filan diyorsak bunun altını doldurmamız lazım yani. Mantığı anlatmamız lazım. Bu nasıl olacak? Nasıl olabilir? Bakın mesela manifestle ilgili bir video çekiyorum ve hemen arkasından manifestin gerçekleşme mantığını anlatan bir video çekiyorum. Ya nasıl olduğunu önce mantığınız kabul edecek ki, hani diyorum ya, bilinçaltınızı ikna edin. Önce mantık ikna olacak, kabul edecek onu. Sonra bilinçaltınız da kabul eder. Yani mantığınızın kabul etmesine gerek yok. Bu
bu çok şart bir şey değil. Ama mantığınıza da oturursa, bilinçaltıyla işbirliği yapıp daha kolay ikna edebilir onu ve siz hayatınızdaki değişimleri daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi yalnızca bir süre gözlemleyin bakalım. Olaylar, yaşanan olaylara bakın. O olaylar size nasıl duygular yaratıyor? Bir süre bunu gözlemlemekle geçirin. Sizi korkutuyor mu? Sizi öfkelendiriyor mu? Tabii ki ayrı ayrı değişik olaylar yaşanacaktır burada. Kiminiz korkacaksınız, kiminiz öfkeleneceksiniz, kiminiz ağlayacaksınız. Kiminizi çok sevindirecek mesela yaşadığınız bazı olaylar. Ve bu olayları not edin. Hangi olay sizi öfkelendiriyor? Mesela günün sonunda yazabilirsiniz yatmadan önce. Bugün şöyle bir olay oldu ve bende yarattığı duygu, yani olayı kısaca özetleyip yazıp altına yarattığı duygu korku yazdınız. Tamam mı? Ona benzer bir olay olduğunda bu düşünce yapısıyla, şimdi artık bunu fark ettiniz ya, bu düşünce yapısıyla düşündüğünüzde ona benzer ya da aynı olay olduğunda sizde artık nasıl bir duygu uyandırıyor ya da sizde bir duygu uyandırıyor mu? Bakın, duygularınız düğmeleriniz gibidir. Böyle beyninizin ya da nasıl diyelim, sisteminizin içindeki düğmeler gibidir. Tamam mı? Biri size bir şey yaptığında, aslında tekrar edelim bunu, bu önemli. Size yaptığı şey değil konu. Sizin hangi düğmenize basıyor? Mesela bazı insanlar kendisine şaka yapılmasından hiç hoşlanmazlar. Sululuktan nefret ederler. Ben de öyle bir insanımdır. Böyle gereksiz şakalardan, gereksiz laubaliliklerden hoşlanmam. Ama biri böyle bir şey yaptığı zaman beni öfkelendiremez. Eskiden öfkelendiriyordu işte. Mesela diyordum ki, bir uyarıyorum, iki uyarıyorum, laubaliliğe devam ediyor mesela. Böyle gereksiz sulu şakalar, korkutucu şakalar falan. Yani böyle hiç hoşlanmadığım şeyler. Eşek şakası diyorlar herhalde ona. Eskiden öfkelenirdim. Artık şu an bende herhangi bir duygu uyandırmıyor. Bakın, olay aynı. Çünkü bende herhangi bir duygu uyandırmasına izin vermiyorum. Eskiden beni aşağılamaya çalışan, arkadaşlar bunu hepimiz yaşıyoruz. Mesela karşınızda diyelim ki yıllardır tanıdığınız bir arkadaşınız var. Ve bu arkadaşınız yıllardır içinde size karşı biriktirdiği ne varsa, yeri gelmiştir sizi kıskanmıştır, yeri gelmiştir sizin yerinizde olmak istemiştir, olamamıştır, onu içine atmıştır. Ondan sonra ne bileyim, böyle bir türlü sizde hazmedemediği bir takım şeyler vardır. Ama bunu çok uzun yıllar boyunca hep içine atmıştır. Sonra bir gün gelir patlar, döker onu. Şimdi siz o insanın sizi aşağılamasının, aşağılamaya çalışmasının daha doğrusu sizinle değil onunla ilgili bir şey olduğunu bilirseniz sizde herhangi bir duygu uyandırmaz. Öfke, nefret, yani böyle şeyler hissetmezsiniz. Hatta daha ileri gider, o insana acırsınız, onun için üzülürsünüz. Ne kadar çaresiz bir durumda olduğunu düşündüğünüz zaman sizde herhangi bir duygu uyandıramaz. İnsanların manipülatif, kötü niyetli insanların ya da bir takım olayların sizde herhangi bir duygu uyandırıp sizi etkilemesine izin vermeyin arkadaşlar. Tabii şunu söylemekte de fayda var. İnsanların sizin üzerinizde ya da olayların sizin üzerinizde duygu yaratmaması için, daha çok insanlar için konuşabiliriz bunu. Üzerinizde herhangi bir duygu yaratamamaları için sizde neyin nasıl bir duygu yarattığını bilmemeleri gerekiyor. Eskiden tanıdığınız insanlarsa zaten böyle bir şansınız yok. Onlar artık sizin yumuşak karnınızı öğrenmiş, oraya oynamak isteyen insanlardır. Ama yeni tanışacağınız insanlar için çok güçlü bir tavsiye verebilirim arkadaşlar. Bu noktada yumuşak karnınızı, hassas duygularınızı, sizde ne tür bir duygu uyandırdığını
bence bana göre belli etmemeye çalışın. Çünkü bunlar sizin en güçlü silahlarınız aslında. Neden silahlarınız diyorum? Çünkü bunlar karşı tarafa, bu bilgiler karşı tarafa geçerse bunları size karşı silah olarak mutlaka kullanacaklardır. Bu bilgiler sizde kalsın. Bu nedenle de güç sizde kalsın diyorum. Bu konuyla ilgili söylemek istediklerim bunlar. Şöyle bir toparlayacak olursak tekrar. Motivasyon konuşmacılarının, bu tarz videolar, içerikler üreten kişilerin ya da yüksek enerjiye sahip insanların bu enerjilerinin nereden geldiğini düşünüyorsanız, bu insanlar bu motivasyonu, bu gücü nereden alıyor diye düşünüyorsanız arkadaşlar, size söyleyebileceğim en net şey onların farklarının olaylara sizden farklı bir açıdan bakıyor olmasıdır. Aslında onlar da herkesin yaşadığı gibi sorunlar yaşıyor. Ancak yaşadıkları bu sorunlardan gerekli tecrübeleri çıkarıp farklı şekilde olayları ele alma yeteneklerini geliştirdikleri için, yani olaylara farklı bir bakış açısı geliştirdikleri için aslında bu kadar yüksekler. Yani bu insanların mükemmel hayatlar yaşamadıklarını bilmeniz çok önemli ve kıymetli. Ve aynı zamanda yaşanılan zorluklardan da gerekli derslerin çıkarılıp gerekli ilhamların alınması da çok önemli. Bir televizyon programında verdiğim bir röportajda bunu dile getirmiştim. Sevgili Nesrin İçli bana sormuştu. Başarı nedir sizce demişti. Ve ben de ona şöyle demiştim. Başarı, başarısızlıktan gelir. Başarısızlıklarım aslında, başarısızlıklarımın toplamıydı benim başarı dediğim şey. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun üzerine biraz düşünürseniz kendi hayatınızdaki başarısızlık olarak gördüğünüz her şeyi bakın. Her şeyi düşünün ve üst üste koyun. Bu başarısızlıklar sizi yukarıdaki, tepedeki hedefe ulaştıracak o basamakları oluşturacak. Siz onları üst üste koyup bir yükselti oluşturacaksınız kendinize. Ve o yükseltiden başarıya ulaşacaksınız. Bütün başarısızlıklarınızı bunun için kullanmayı deneyin. Alın size farklı bir bakış açısı daha. Evet dostlar, bu videoda böyle bir sohbet videosu olsun istedim. Sizlerle samimi sohbeti seviyorum. Sohbet etmeyi istediğiniz konularınız varsa buyurun yorumlar bölümünde yazın. Bu arada videodan önce kendime kahve hazırlarken kulpunu kırdım arkadaşlar. Çok sevdiğim fincanımın kulpunu ve üstünde şöyle Atatürk'ün resminin olduğu bir fincan. Bu benim Türk kahvesi fincanım, aslında biraz büyük boyutu da. Ama tabii kırdım arkadaşlar. Atmaya da kıyamadım. Çünkü çok seviyorum. Neden fincanı sadece bu şekilde tutmak zorundayız? Onu düşünüyorum mesela. Böyle de tutulabilir değil mi? Hemen bir kulp kırıldı diye fincanı neden çöpe atıyoruz ki? Mesela. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Destek olmak için beğen butonuna basıp abone olup bildirimlerinizi açarsanız, kanalımı desteklerseniz çok sevinirim. Çünkü bu kanalda daha neler yapacağız. Hiçbir şey daha henüz başlamadı yani. Bunlar ısınma turları arkadaşlar. Bu kanalda neler yapacağız neler. Gizemlerden tutun da sadece bu kanalda bilinçaltı, kişisel gelişim, motivasyon şu bu değil. Her şeyi yapacağız. Her şeyi. İlerleyen dönemlerde aklımda acayip fikirler var. Ama o fikirlerin biraz olgunlaşması gerekiyor. O yüzden arkadaşlar bu kanalı ilk takip eden, ilklerden olan sevgili takipçilerim de bilirler. Ben video çekmeyi, YouTube'a video çekmeyi çok seviyorum. Bu beni inanılmaz motive eden bir şey. En düşük anlarımda bile bakın
Konu gene aynı yere geliyor. En düştüğüm anlarda bile enerjimi, o video çekme fikri var ya, enerjimi bir anda yükseltiyor. O yüzden arkadaşlar, sizleri seviyorum. Burada olmayı seviyorum. Ve aklımdaki o acayip fikirleri bir an önce hayata geçirmek istiyorum. Hep birlikte çok şahane yolculuklara çıkacağız. Kendinize çok iyi bakın ve aşkla kalın. Like and subscribe.